Bir dakika. Biz Blackpink dağılacak mı diye konuşurken çıkıp bir anda dünya turlarına başladılar. Harika konserler yapıyorlar, sahnede harika görünüyorlar. Bir de üstüne yeni şarkı çıkardılar. Yani aslında dağılma söylentilerine tokat gibi cevap verdiler. Ama sonra birden Jennie neden Rosé ile olan fotoğrafını sildi? Sahnede neden güvenlik önlemleri yoktu? Rosé'nin gizli konuğu kimdi? Kızlar konserde neden ruh gibiydi? Sanırım Blackpink dünya turu hakkında konuşmamız gereken çok şey var ve tur devam ederken konuşacağımız çok şey olacak gibi görünüyor. Her adımları, her performansları, her giydikleri ve söyledikleri sadece K-pop dünyasında değil, artık dünya genelinde de olay olan bir grup Blackpink. Ve şimdi karşımızda belki de kariyerlerinin en tartışmalı, en çok konuşulan ve en çok beklenen projelerinden biri var. Deadline Dünya Turu. Deadline ismi başlı başına zaten bir mesaj taşıyordu. Bu bir son mu yoksa yeni bir başlangıcın habercisi mi? İşte biz bu sorunun cevabını ararken sahnede yaşananlar, sahne dışında yaşananlardan çok daha farklıydı. Çünkü konsere katılanlara göre kızlar sahnede çok mutsuz ve enerjisiz görünüyordu. Zaten geçtiğimiz haftalarda Kore'deki konserin çoğu detayını size bu videoda anlatmıştım. O yüzden bu konseri hızla geçip diğer Los Angeles ve Chicago konserleri hakkında konuşalım istiyorum. Ama öncelikle Kore'deki konser için anlatmak istediğim birkaç detay daha vardı. Onları da hızlıca anlatacağım. İlk olarak bu fotoğraftan başlayalım. Irie'nin konser sırasında kızların videosunu çektiği bu fotoğraf sosyal medyada bayağı konuşuldu. Çünkü Irie'nin muhtemelen unuttuğu bir detay vardı. Goyang konserinde fotoğraf ve video çekmek kesinlikle yasaktı. Goyang Stadyumu konserden önce tüm ziyaretçileri açık bir şekilde uyarmıştı. Fotoğraf çekimi, video kaydı ve özellikle canlı yayın yapmak kesinlikle yasaktı. Bu kuralın amacı sadece telif haklarını korumak değil, aynı zamanda konserin bütünlüğünü, enerjisini ve sürprizlerini kontrol altında tutmaktı. Ama Irene bu kurala uymamıştı. Tabii ki içeriden binlerce görsel ve video sızdığı için Irene'ın bu yaptığı çok fazla tepki görmedi. Ama açıkçası bunu bu şekilde fotoğraflandırılıp haber yapmak bence çok tatlıydı. Yani kimin aklına geldiyse helal olsun. Kore konserindeki en akılda kalan konu ise bence N3 bölümünde oturup sadece LED ekranı izlemek zorunda kalan bu koltuk sahipleriydi. Geçtiğimiz videoda zaten bunu detaylıca anlatmıştım. Konsere katılıp bu koltuklarda oturan birçok kişi konserin belirli bölümlerinden sahneyi hiçbir şekilde göremediklerini yazdılar. Büyük hevesle konsere katılan birçok kişi için bu yalnızca bir hayal kırıklığı değil, aynı zamanda tüketici hakkı ihlaliydi. Blackpink gibi dünya çapında bir grubun konserinde böyle bir organizasyon hatası beklenmedik bir şeydi. Tartışma o kadar çok büyüdü ki YG Entertainment sonunda sessiz kalamadı ve 7 Temmuz'da resmi bir özür mesajı yayınladı. Upuzun açıklamada kısaca şunlardan bahsediyordu. Kore'deki konserde N3 bölümünde oturanların teknik sebepten dolayı önlerine konan LED'den sahneyi göremedikleri için özür dileriz. Çok yakın bir zamanda bilet platformları üzerinden süreçle ilgili bir kılavuz yayınlayacağız. Ancak bu açıklama pek çok kişi için tatmin edici olmaktan çok uzaktı. Açıkçası bu durum bence de biraz üzücü bir durum olmuş. Şimdi ben o kadar para verip Türkiye'den kalkıp konsere gidebilirdim ve kızları sadece LED'den izlemek zorunda kalmak beni çok üzerdi. O yüzden seyircilere bu durumda hak veriyorum ama bu kesinlikle kızlarla alakalı bir durum değil, organizasyonla alakalı. Bu arada YG'nin kurucusu Yang Hyun-soo'nun Blackpink konserinde ağladığı bu görüntülere değinmeden de yapamayacağım. Bu görüntü sosyal medyada bayağı konuşuldu. Çünkü bence Yang Hyun-soo kızlarla gurur duyduğu için ağladı burada. Ama birçok kişi ağlaması için farklı sebepler saydı. Sizin bu konu hakkında fikirleriniz ne? Gerçekten çok merak ettim. Sizce Yang Hyun-soo bu konserde neden ağladı? Tamam, eğer Kore'deki konser defterini kapattıysak şimdi sırada Amerika var. Yeni şarkılar, dev sahneler, özel sürprizler ve belki birazcık kriz. Bildiğiniz gibi kızlar binlerce gün, yüzlerce hafta, onlarca aydır yeni şarkı yayınlamamıştı. Fakat Deadline turnesi sırasında konserde Jump isimli yeni şarkılarını söyleyerek geri döndüklerini duyurdular. Şarkının konser performansı zaten hayranları heyecanlandırmıştı ama herkesin gözü kulağı asıl olarak klipteydi. Çünkü Blackpink kariyeri boyunca hep harika koreografilerle, mükemmel prodüksiyonla klipler ortaya çıkarmıştı. Bu yüzden yeni müzik videosu için de beklenti epey yüksekti. Ve bam! 11 Temmuz'da Jump'ın resmi müzik videosu yayınlandığında insanlar tam olarak 2
ikiye ayrıldı. Bazıları için bu video bir yenilikti. Bazıları içinse hayal kırıklığı, hatta uğraşılmamış yapay zeka videosuydu. Şimdi kek dilimlerim. Sizden bir ricam var. Videoyu şimdi durdurup Jump'un müzik videosunu beğenip beğenmediğinizi lütfen yorumlara yazın. Gerçekten düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Vallahi üşenmeden hepsini tek okuyacağım. Şimdi konumuza geri dönecek olursak. Öncelikle şunu söylemem gerek. Jump'un müzik videosu Blackpink'in alışık olduğumuz klip estetiğinden oldukça farklıydı. Bu sefer göz alıcı setler, klasik Blackpink ışıltısı ve özenle hazırlanmış koreografiler yerine daha deneysel bir video vardı. Özellikle klipteki ve teaser videolarındaki aşırı yapay zeka kullanımı bayağı tepki gördü. Fanlar Blackpink üyelerinin klipteki görüntülerinde neredeyse tanınmaz hale geldiklerini, yüz ifadelerinin gerçek dışı olduğunu ve sahnelerin yapaylık koktuğunu söyledi. Yapay zeka tartışması yalnızca görüntülerle sınırlı kalmadı. Müzik videosunun genel yapısı, koreografilerinin eksikliği, bazı sahnelerin aceleye gelmiş hissi vermesi de eleştirildi. Özellikle Blackpink gibi global bir grubun bu kadar uzun süreden sonra çıkardığı yeni işin eksik, tamamlanmamış ve ruhsuz bulunması birçok hayranı hayal kırıklığına uğrattı. Bazı hayranlar şöyle yazdı: yeni bir tarz denemeleri güzel ama bu klip bir Blackpink klibi gibi hissettirmiyor. Koreografi yok, etki yok. Set tasarımı sanki bir YouTube filtresiyle yapılmış gibi. Tüm bu eleştirilerin arasında dikkat çeken bir başka nokta ise klibin yönetmeniydi. Jump'un videosu daha önce CL'in Lifted ve Winner'ın Really kliplerini de yönetmiş olan Grammy ödüllü bir yönetmen tarafından çekilmişti. Yönetmen Blackpink'in önceki parlak ve kusursuz imajından keskin bir şekilde ayrılan daha kaotik bir dünya sunmuştu. Bu cesur tercih bazıları için yaratıcı özgürlük olarak takdir edilirken bazıları içinse bir başarısız deneme olarak yorumlandı. Fakat tüm bu eleştirilere rağmen izlenme sayılarına bakıldığında klibin büyük bir ilgiyle karşılandığı çok açıktı. Yayınlandıktan yalnızca 4 saat içinde 8 milyon izlenmeye ulaşan klip YouTube'un trend listelerinde hızla yükseldi ve rekor üstüne rekor kırdı. Ancak rakamlar ne kadar büyük olursa olsun tartışmalarda bir o kadar büyüktü. Jump'ın kamera arkası videosu da yayınlandı. Bu videoda üyeler fiziksel setlerde gerçek objelerle yoğun çekim temposunda çalışırken görünüyordu. Bu da bazı hayranlar tarafından bakın yapay zeka değilmiş diye savunulsa da diğerleri kamera arkası görüntülerin teaser'daki o sentetik hissi açıklamaya yetmediğini söyledi. Yani anlayacağınız Jump için herkes farklı şeyler söylüyordu. Klibi bir kenara koyacak olursak ben şarkıyı açıkçası çok beğendim. Ara ara açıp dinliyorum, hatta kafamı salladığım bir video bile paylaşmıştım. Bence çok keyifli bir parça olmuş. Ama müzik videosunun eski Blackpink havasına vermediği yorumlarına da biraz katılıyorum. Fakat arkadaşlar, burada altını çizmek istediğim bir yer var. Hayatta yeniliklerden yana olun ve lütfen tutuculuktan uzak durun. Kızlar sonuçta 2 yıl aşkındır yoktu ve bu süreçte tabii ki çok şey değişmiş olabilir. Kızlar artık bu tarz müzik yapmak istiyor olabilir. Sektördeki yeniliklere ayak uydurmak istiyor olabilir. Yani sürekli eski Blackpink yok demek, hep eskiyi anmak, eski şeylere özlem duymak hayatın akışına uymayan şeyler. Hayat devam ediyor, hayat değişiyor. Biz de bu süreç içinde büyüyoruz ve değişiyoruz. Burada değişime karşı durmak tutuculuktan başka bir şey yaramıyor aslında diye düşünüyorum şahsen, ben yorumum bu. Şimdi Jump'u bir kenara koyacak olursak Blackpink'in Deadline turunda Amerika'daki konserine geri dönelim. Konser 12-13 Temmuz'da Los Angeles'taki SoFi Stadyum'da gerçekleşti. Şimdi biraz buradaki konserler hakkında konuşalım. SoFi Stadyum'unda yaşananlardan en akılda kalan olaylardan bazıları bence Lisa ve Jennie'nin solo performanslarıydı. Lisa'nın dansçılarla sergilediği dans performansı bence tam olarak wow'du. Yani ciddi anlamda inanılmaz güzeldi. Ama bazıları bu performansı oldukça cesur ve uygunsuz buldu. Hatta X platformunda bazıları Kore'de bu performansa cesaret edemedikleri için Amerika'da yaptılar gibi yorumlar yapmıştı. Neden çoğu söylediler? Çünkü Jennie de Lisa gibi cesur bir solo performans sergiledi. Jennie'nin kıyafeti ve şarkı söylediği bir anda kameralara yaklaşıp üstünü açması sosyal medyada bayağı viral oldu. Bu arada bu konserlerine de birçok idol ve ünlü isim katıldı. Ama BTS'ten RM ve Suga'nın katılması bayağı
bayağı dikkat çekti. Çünkü hatırlarsanız geçen videoda J-Hope'un Kore'deki konserlerine gittiğinden bahsetmiştim. Yani BTS ve Blackpink fanlarının kavgaları yüzünden üyeler birbirleriyle böyle etkileşim verince bu bayağı olay oluyor ve konuşuluyor. Bu yüzden de Amerika'daki konserlerine BTS üyelerinin gitmesi bayağı dikkat çekti. Ama bana soracak olursanız çok ama çok tatlı bir etkileşimdi. Bu şekilde birbirlerini desteklemelerini ben şahsen çok takdir ettim. Bu arada sadece BTS değil, Hype çatısı altındaki yeni kız grubu Cat'Eye de konsere katılanlar arasındaydı. Bu konserde tepki çeken bazı olaylar da tabii ki yaşandı. Her şey Jennie'nin Like Jennie performansıyla başladı aslında. Bu video sosyal medyada yayılmaya başladığında bir kesim izleyici Jennie'yi isteksiz, yorgun ve hatta çaba göstermeyen biri gibi değerlendirdi. Bazı fanlar sahnede sadece bağırarak şarkıyı geçiştirdiğini savundu. Özellikle Jennie'nin bu videoda performans sırasında dans etmeyi bıraktığı an çok konuşuldu. Gerçekten bu video sosyal medyada çok ama çok büyük bir tepki gördü. Herkes kızların eskisi kadar istekli olmadığını, Jennie'nin konserlerde tembellik ettiğini, sahne performanslarının çok kötü olduğunu yazdı. Bu videoda Rose'nin tepkisi de oldukça konuşulan şeylerden biriydi. Rose Jennie'nin durduğunu görünce şaşkınlıkla ona bakıyor, sonra önüne dönüyor. Bu an gerçekten bayağı böyle internette konuşuldu. Fakat Jennie'nin hayranları ve çok sayıda müziksever bu suçlamaların haksız olduğunu yazdı. Çünkü onlara göre o an Jennie'nin kulak içi monitörü düşmüştü. Hatta sahnede Jennie gibi durup kulaklığını düzelten birçok ünlü ismin de videolarını paylaşarak Jennie'yi savundular. Özellikle şu yorum çokça paylaşılmıştı. Jennie'nin profesyonelliğini görmek istiyorsanız o kulak içi monitörünü nasıl saniyeler içinde takıp şarkıya sorunsuz devam ettiğine bakın. Bu bir profesyonel reflekstir, tembellik değil. Jennie demişken başka önemli bir noktadan da bahsetmek istiyorum. Jennie Los Angeles konserinden sonra sosyal medya hesaplarından fotoğraflar paylaşmaya başladı. Bu fotoğraflarda kızlarla beraber çekildiği, sahne arkasına dair birçok anın olduğu, tek tek tüm üyelerle fotoğraf çekildiği kareler yer alıyordu. Hayranlar bu fotoğrafları görünce çok sevinmişti çünkü Blackpink üyeleri arasındaki bağı görmeyi herkes gerçekten çok özlemişti. Bu paylaşılan fotoğraflarda da sıcaklık, eğlence, tam olarak ekip ruhu vardı aslında. Ancak dikkatli gözler bir şeyi sonradan fark etti. Jennie'nin paylaştığı fotoğraflar arasında Rose ile birlikte olan fotoğrafı kısa süre sonra silinmişti. Evet, Jennie bunu paylaştı, sonra da fotoğraflar arasından kaldırdı. Peki ama neden? Diğer kızlarla olan fotoğraflar dururken neden Rose ile olan fotoğraf bir anda gitmişti? Vallahi bu konuda bayağı çok iddia var açıkçası. Bazılarına göre Rose, Jennie'nin paylaştığı fotoğraftaki tipini sevmemişti ve kaldırmasını rica etmişti. Bazılarına göre ise ikili arasında soğuk rüzgarlar esiyordu. Olay tam olarak neydi inanın ben de bilmiyorum ama çok fazla merak ediyorum, ne yalan söyleyeyim. Bu arada Amerika'daki konserde de bir LED ekran olayı yaşandı. Kore'deki konserde bu LED ekranlar olay olmuştu. SoFi Stadyumunda da bu LED ekranların kullanılmaması olay oldu. Öncelikle olay tam olarak aslında sahne tasarımı ile ilgiliydi. SoFi gibi dev bir mekanda Blackpink için hazırlanan sahne maalesef birçok kişi tarafından mütevazi, yani aslında açıkçası eksik bulundu. Daha önce Burn Pink turunda kullanılan sahneye kıyasla daha büyük olsa da teknik açıdan geride kalmıştı. En çok eleştirilen şey ise Infinity Screen adı verilen 360 derecelik LED ekranın kullanılmamasıydı. Bu ekran SoFi Stadyumu'nun simgesi gibi bir şeydi. Adeta dijital bir çember gibi sahnenin tepesini saran ve her açıdan görsel deneyim sağlayan bir dev teknolojiydi. Ancak Blackpink konserinde bu sistem kullanılmadı. Sahneye sadece düz LED ekranlar yerleştirilmişti. Yan ekranlar, zemin panelleri ve yardımcı görseller eksikti. Sonuç olarak stadyumun kenar ve üst kısmındaki hayranlar sahneyi göremedi, ses sisteminden tam olarak verim alamadı. Birçok kişi YG'nin bu konserde ucuza kaçtığını söyledi çünkü bu görsellerde gördüğünüz gibi birçok SoFi Stadyumundaki konserde bu LED ekranlar genellikle kullanılmıştı. Ayrıca teknik olarak yetersizlik demişken bu öylesine söylenmiş bir şey değildi. Sahnede az kalsın çok büyük bir kaza yaşanıyordu. Sahnedeki kaldırma platformlarından biri Lisa ve dansçıları üzerindeyken ani şekilde alçalmaya başladı. Platform beklenmedik şekilde aşağıya kayarken Lisa aniden dengesini kaybetti. İzleyicilerin gözleri önünde gerçekleşen bu olay neredeyse büyük bir kazaya dönüşüyordu. Neyse ki platform kontrollü bir hızla durduruldu ve Lisa kendisini toparlamayı başardı. Bu olaydan sonra hayranlar YG Entertainment'a bayağı tepki gösterdi ve bu biletler yüzlerce dolara satılıyor. Bu nasıl bir güvenlik ihmali? Sahne tasarımı kötü olabilir ama sanatçının hayatı tehlikedeyse bu artık affedilemez bir şeydir gibi yorumlar yapıldı. Sahne kazaları konserlerde çok yaşanan bir durum. Mesela geçtiğimiz günlerde de Katy Perry bir sahne kazası yaşamıştı. Bence
Bence bu önlemlerin çok fazla arttırılması gerekiyor çünkü gerçekten sahnede çok korkunç şeyler yaşanabilir ki geçmişte de yaşandığını çok kez gördük. Blackpink'in Deadline dünya turu dramatik anlar, büyüleyici performanslar ve büyük sürprizlerle doluydu. Rose'nin solo performansı sırasında Aupat'ı söylenecekken sahneye bir anda Bruno Mars çıktı ve beraber harika bir performans sergilediler. Ancak esas olay konserden sonra yaşandı. Bruno Mars uzun süredir medyada dolanan kumar borcu olduğu iddialarına bir gönderme yaparak Rose ile videosunu paylaştı. Bu videonun altına "Borcum neredeyse bitti. Beh be, seni takdir ediyorum Rose'ye" yazdı. Hayranlar Bruno'nun bu eğlenceli diliyle Rose'ye teşekkür etmesine bayağı güldü. Rose ise bu paylaşıma "rica ederim" gülücük yanıtını verdi. Bu da akıllarda kalan tatlı bir etkileşim oldu bence. Blackpink'in dünya turunda yaşananlar şimdilik bu kadardı. Eminim turun devamında yüzlerce olay, onlarca etkileşim ve binlerce dedikodu ile karşılaşacağız. Bu yüzden videonun devamını kaçırmamak için beni takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize kocaman sarılıyorum. Hoşça kalın.